Evet. CFC nedir? Oradan anlatmaya başlayayım. Ekranımızı bir de paylaşalım. Evet, şu anda paylaşılıyor ekranımız. CFC nedir? CFC Code Fusion Component isminin kısaltılmış halidir. Peki komponent nedir? Bunu daha önceden de anlatmıştık. Belli bir operasyonu yürütmek için geliştirilmiş, sürekli aynı şartlarda çalışıp bu şartlara göre sonuçlar üreten yapılara biz ne diyoruz? CFC diyoruz. Örneğin bir tane burada Karton diye bir projemiz vardı. Bunun içerisinde Action Controller Model View yapmıştık. Bir tane daha New Folder dedim. Web Service olarak, hatta Web Service bir klasör adı oluşturayım. Bir yandan çalıştıralım. Bir web servis oluşturmak için o zaman ya da bir servis yapabilmek için web veya desktop olsun fark etmiyor. Bir CF komponente ihtiyaç duyuyoruz. CF komponentimizin adı servis, şöyle diyelim, karton service CF. Büyütelim. Karton servisi bizim için içeride bulunan bu daha önce yaptığımız işte çizgi filmlerin listesini bize döndürecek bir servis olarak düşünebiliriz. Hemen bir CF component etiketi açıyorum. Öncelikle CF component etiketimiz bizim modelimiz üzerinden çalışabilecek bir yapı. Bunun için ayrıyeten query şu bu falan hazırlamıyorum. Diyorum ki get list ile bir şey oluşturup ekrana onu vereceğim. Hemen CF function name get list dedim. Öğretim type demeyelim. Evet. Çok genel olsun CF function. CF component name karton model type component eşittir ne dedik? Ons yurttaş kartonuz ve bu web servisteydi. Bu models'in altındaydı. Karton diyerek oradaki komponentini CF komponent değil. CF objektinden bir tuhaflık var. CF objekte bir instansını oluşturduk. Yani yaşayan bir halini oluşturduk. Ve diyoruz ki CF return model list. Bunu bir web servis olarak çalıştırmak istediğimde
uygulamamızı başlatıp bakalım ne diyecek bize. Evet, login olmayacağım. Diyeceğim ki addons Alex Yurttaş Cartoons Web Service Karton Servis TFC dedik ve dedik ki bize addon Servis Cartons buranın bir üretim metni alalım. Yine bildiğini okuyacak. Hemen bunun içerisini ben size açıklayayım dedi ama içerisinde açıklayacağı bir şey yok. Bir komponentin web servis olarak kullanılabilmesi için direkt bakın CFC çağırınca gittiğim metotlarını almaya çalıştı. Ne yapmamız gerekiyor? Buna hemen bakalım. Bir web servis oluşturmak için hemen diyor ki bir fonksiyona vermemiz gerekiyor. Ekstradan belirtmiyorum onu. Function exit remote demiş. Just remote diyoruz. Remote diyoruz. Veriyoruz. Exit remote dedik. Nerede vardı bizim? Return type string. Return type string diyelim. Şu CF Explorer demiş. Bunu kaldıralım. Direkt erişelim. Metodumuz da neydi? GetList. Evet, dedik ki bir hata oluştu. Bu neredeymiş? Vim'deki Error Manager. Tamam. Application şifresi. S5 Tabii expression'larda almışlar. Burada access remote dedik. Return type'ını verdik. Name'ini verdik. Specific function'lar. Production VSTL file. Bakalım bir de verecek mi? VSTL oluşturacak mı? Bize bir VSTL oluşturdu. VSTL ne demek? VSTL oluşturması şu demek. Bu bir web servis olarak artık geriye veri döndürebilecek durumda. Bu fonksiyonu VSTL dokümanını herhangi bir VSTL import edebilen bir yapıda kullanmamız mümkün. Hazır tool'ler var.
Ayrıca VS'leri burada gördüğümüze göre sistem çalışıyor demek. Burada return type'a ne diyelim? Bak diyelim. Bak. Query to elimizi verdik. Yolumuz bir olsun. Orada bir dedik. Burada da get list diye. Şöyle yapabiliriz. En temiz öyle olur. Hep nerede bizim swap UI'miz? Swap UI'yi açayım. Swap UI. Yes yazdım. Şuradaki adresi alıyorum. Swap UI'da bir swap projesi oluşum. Project name'i ne diyeceğiz? Karton servis. VST'li yapıştırdık. Bizim için karton serviste bakın bir tane şey oluşturdu. İstemci oluşturdu. Request'imizi açıyoruz. Burada herhangi bir parametre göndermediğimiz için direkt çalıştırdığımızda period year in defined session demiş. Period year mi varmış bizde? Bunun içerisinde vardır. DSN bir tane DSN 3 var mı? Bir tane de bundan kullanmışız. O zaman şunları şimdi siliyorum. Diğer şeylere erişmediğimiz için, kullanmadığımız için. Bakın bir tane kayıt dönmüş oldu bize. Dedi ki bir işte karton ID değeri 1 TV kanal hangi kanalda Telestar demişiz. Broadcast time'da 16.00 demişiz. Name'e Roadrunner demişiz. Ne yaptı? Bizim için bir web servis oluşmuş oldu. Tabii buradaki şey çok karışık geldi bize. Olabilir diyebilirsiniz ki bu neden böyle? Bunun yerine şöyle diyebiliyoruz. CF property name neydi buradaki kolonların adı? Karton ID type numeric kopyalayalım. 4 tane sanırım vardı. TV channel var. Pardon. TV channel var. Bu link. Kitabı açıyoruz. Şurada broadcast time var. Broadcast time.
şey neydi o? Software'den. Ne? Ve USB'yi bir yenileyelim. Bakın burada şeyler gelmiş. İşte parametrelerimizin, oradaki atribütlerimizin şeyi gelmiş. Return type'a ne diyoruz? Biz diyebiliriz. Biz de demeyelim. Add-ons, yurttaş, cartoons, models, kendine bir referans vereceğim. Web services, cartoon service veriyorum. Ya bu da buna denk gelecek şekilde şey oluşturdum. Bakın buradaki verileri alırken getList yaparken URL'de getList diye bir şey bulacakmış. Orada bizim propertimize şey olacak. Şöyle kapatalım şuraları. Dedik ki şunu kapatıyorum. Karton servis şeyde yazılı karton servisi nasıl desek ne olacak? Kaldıralım. Biraz değişmiş en sonki halinde. Yeniden project'e swap servis ekliyorum. Karton servis STL'imizi alalım. Servis ekleyelim. Bakın burada getList servisini çalıştırdığımız zaman şey bulamamış. Cartons, cartons, web service, web services, carton, carton service. Evet diyelim. Bir relative diyelim. Vardım. Şu nokta oldu. Nokta oldu. Tekrar gidelim. Tekrar remove diyorum. Vacation expression vermiş. Yine bulamamış onu. Böyle bulması lazım komponent tipinde olduğu için. Ve üretimini veriyoruz. Patron model mi yapmak gerekiyor? Böyle bir şey deneyeceğim. Burası biraz karışık bir konu ama üstteki şeyi alalım. Yapıştıralım.
vs diyelim ve bunu VST'ye dönüştürmeye çalışalım. Şey olarak görünüyor. Component Creation. Burası nere? Yani dışarıya verirken bazen böyle, bazen demiyor. Genelde böyle bir tamam şu anda. Buradaki metot inversion type expression. Bu nesneye erişemiyorum diyor ama tamam. Şuradaki örnek üzerinden yola çıkarsak sevgi bilmem ne return type string definition target. Bu da zaten direkt string örnek vermiş. Output no return type string output no demiş. Web servisler için nasıl yapılır demiş. Property tanımlama. Evet biz de böyle yaptık. Return type name demiş. Adres, adres dediği ne? Şöyle diyelim. Hiç şuraya erişmeden bunu bir kontrol edelim. Bir link yapmış ama çözümleyemedim diyor. Tamam. Argüsüme tutun type string dedik. Burada tip belirtmek istiyorsanız diyor ki. Yani şeyin biraz problemleri var. Web servis geliştirme konusunda web serviste tip belirtme işi hakikaten başlı başına bir sorun. Ben Nedal'de bunun için bazı şeylerde bulunmuş. Onun blogunda takip ederseniz adı şöyle geçiyor. O arkadaşın Nedal diye hatırlıyorum. Bu arkadaş da bayağı uğraşmış Code emek vermiş. Bunun blogunda da birçok konuda açıklama yapıyor. Orada da web servislerin return type'larının bazen e, tutmadığına dair şeylerden bahsediyor. Ben olduğunca size gösterip de konuyu açıklığa kavuşturmaya çalışacağım. Adres CFC diye bir tane komponent oluşturun demiş. İçerisine bu alanları koyun demiş. Daha sonra return type'a da adres diye yazın demiş. Biz de aynı dizide karton vs diye bir tane oluşturduk. Return type'a karton vs ekledik. Hatta şunu alalım. Yine relatif bir path verelim.
web service verse. Query Getro'da bir tane struct dönüyordu. Bu struct şeyi dolduruyor. Nedir? Ama zaten sorunumuz o değil. Sorunumuz şuradaki karton vs'yi görüp görmemesi mevzusu. Complexity karton vs döner diyor. Karton vs nerede dönüyor diyor. Get list response'da. Şimdi şöyle bir şansımızı deneyelim bakalım. Hayır, kaydetmeyeceğim deyip devam ediyorum. Yes diye kartonu şuraya. Bu karton servis. Burası bir desteğin olduğu yer. List diyorum. Request açalım. Burası görmedi. Bir de swap 1.2 ile deneyeyim. Bu defa metot kabul karton vs şu karton vs dediğimiz tantanayı yanlış yazmadım. Değil mi? Karton WS karton evet karton WS tamam web karton karton zaten şu şey çalışıyordu. Görmedi. Pattern type'da ama normalde aynı sırada şey normal bir sistemde görüyor diye belirtmekte fayda var. Belki e, şöyle bir daha deneyeceğim şansımı. Biz web servisleri çok fazla kullanmıyoruz aslında. REST API'ler ve hatta şu anda REST API'lerin JSON API'leri de geçmek gibi bir niyetimiz var. Şunları kapatalım. Karton serviste bir remove diyelim. Kaydetmeyelim. Bir karton servis. Tekrar yok. Görmüyor. Görmedi şeyi. O tipi orada. Demek ki biz karton servisimize öyle bir şey yapmayacağız şu an için. Yani isterseniz siz stack yerine array deyip yapabilirdik. Dışarıya hatta Getro'da döngüyle almak yerine de şey de yapabilirdik. Şöyle bir şey yapabiliriz. Def loop loop from eşittir bir to yere almamız lazım. Ve bir karton modulu eşittir. Karton list. Karton list dedik. Karton list buraya aldık. Karton list karton list nokta record count deyip oradaki sayı kadar ilerle
index eşittir i dedik. Loop. Bir tane şey oluşturmamız lazım. CFset result diyelim burada. Array new tek boyutlu bir array olacak dedim. CFset array append result result'a atacağız. Query get query get deyip karton list kolumuzda ay şeklinde araya ekledik. Sonra da cf return result diyerek bu sefer bir dizi bize oluşturmasını isteyeceğim. Şunu söyleyeyim. Ne dedik? Tekrar bir swap şu karton servis isteyeyim. Bakın burada bir blok olarak result'tan bir blok olarak neyi döndürdük? İlk kaydımızı ikinci kaydımızda burada ikinci bir şey olarak dizi olarak ikinci bir nesne olarak şeyde get this response'da bize bir dizi içerisinde bir sıcak olarak vermiş oldu. Peki biz web servise nasıl veri gönderiyoruz? Aslında o şeyin cf function ekledik. This remote return type eşittir. Def argument name şeydekini alalım. Kartondaki add yaparken kullandığımız alanlar olacak. Tamamen aynısının olmasını istiyorum. Şunu bunları web servisten kaldırıyorum. Bunların default olmasın. Şu objeden bir kopya alalım. Set karton model add dedik. Arguments collection. Arguments collection niye kullanıyorum? Buradaki argümanların adları ve sıraları aynı olduğu için bunları diğer tarafa geçir diyeceğim. Ekstradan bir şey yapmama gerek yok. CF return tamam dedik. Ve bir VSC'ni kontrol edelim. Oluşuyor mu? Bir hata var mı? Bir hata yok mu? Baktık. Evet. Şimdi Sofya'ya tekrar buradaki zaten update ve benzeri operasyonlar da aslında buradaki mantığın aynısı. Argümanten içine şey yapıyorsunuz. Gönderiyorsanız burada da silerken de aynı şeyi gönderiyorsunuz. Name'ine ne diyelim? Bizde ne vardı? Bir de şeyini yapacağız. Restini yapacağız.
Ne olsun? Hiç kullanmadığımız bir çizgi film olsun. Ee, Şimdi o olsun. Broadcast time 14.30 gibi kanal 7 diyelim. Gönderiyorum. Element name is indefinite argument dedi. Nerede bu şey oluşmuş? Argument collection is the argument collection neydi? Bu arada şurada şey çevirelim. Hemen böyle unuttuğumuz zaman argument collection diye geçiyormuş. Arguments collection veya arguments neyse işte düz argument collection olarak geçiyormuş. Evet, query tag database query expression bir şeyler bir şey boş gitmiş. Tamam olur. Broadcast time 14.30 Twitch channel bir şey niye boş gitmiş? Twitch channel pardon elde geldiğimiz zaman yani, pekala burada şöyle diyelim CF'den var abort diyelim. Old expression demiş. Old yes. Peki ben onu alamıyorum. Allah. CF save content bu kaldıralım. CF lütfen. Dedik. Neymiş derdi. Hemen maşallah. Şimdi bu böyle mi olacak hep? Evet. Maalesef web servisler, API'ler, bilmem neler biraz çalışması zor yerler. Özellikle kendi servisinizi yazma kadar kendi servisinizin dışında bir şeyle de uğraşıyorsanız ne yapıyoruz? Hemen fiddle'ımızdan CFML yapıp output'u broadcast'tan bu ne ya? Text name on text Twitch channel plus name fields parent plus array item bakayım. Böyle bir şey miymiş?
Yazıyorum, onu çeksin. Text. Şöyle mi olacak? Böyle bir aktif zıplayıp bir iş gördük mü? Örneğin nokta üst üste arguments nokta name arguments broadcast time TV channel arguments nokta TV channel dedim. Bağlıyorum inşallah. Böyle çalışır, çalışmadı. Çevremiyorum diyor bir şey. O zaman get text. Böyle bir şey varmış diyor. Evet. Bu biz web servisine yolladığımız için oraya bir düz string olarak vermedi. Ne verdi? Biraz şey olarak verdi. Peki bunu şöyle yapsaydık. Onu da merak ettim şimdi. Hep buradan da bir hata yaptık. Bunu yapalım. Pardon. Ha. Biz bunları tipini belirtmediğimiz için tabi bu da dedi ki ben şey yaparım. Böyle yapmam. Böyle hoşuma gitmedi dedi. Peki böyle de kullanabiliriz. Aynı zamanda argument collection deyip buradaki arguments'i oraya geçirirsem sanırım o da ekstradan bir iş yapmamıza gerek kalmadan database'imize girelim. Kesinlikle bağlıydım bu. Diğersine bağlıymış. Neymiş şeyimizin adı? Tablomuzun adı karton. Kart. Burada yok. O zaman yukarı dev liste bakacağım. Evet. Evet, karton sunumuza atmış mı? Onlara bakalım. Evet. Buraya da atmış. Gördüğünüz gibi. Yani aslında web servisin olayı şu. Access özelliği remote olanlarda ve bir return type belirtmek gerekiyor. Şu output'a bakmıyoruz. Bu yok. Return type'da bir tip belirtmemiz gerekiyor. Bunu komponent olarak da vermemiz mümkün ama şu anda vermedi. Belki benim kullandığım lokaldeki edition'dan kaynaklanan bir şeydir. Normalde verebiliyorduk. Her zaman olmasa da bazen çalışıyordu. Zaten bir proje geliştirirken onun modelini ayrı bir yerde yapmıştık. Bu model üzerinden biz kaydımızı işte yönetmiş oluyoruz. Bu modeli kullanıyoruz. Bu model aynı zamanda UI'da kullandığımız yani Workflow'un kendi içerisinde bizzat ekranlarda kullandığımız model. Hem burada kullanabiliyoruz hem orada kullanabiliyoruz. Sadece aradaki işte truncate olaylarını yani translate olaylarını birbirine dönüştürme işlemlerini burada halletmemiz gerekebiliyor. Bazen kontroller yapmamız gerekiyor. Bu gelen yetkisi var mı yok mu diye bir kontrollerde bulunmamız gerekebiliyor. Bunun için kullanmamız mümkün. Tabii şu da aklımızda bulunsun. Böyle bir komponent oluşturup bunu da kullanmak mümkün oluyor.
Döndüm. Şimdi bu bir neydi? Web servisti. Peki biz REST servise nasıl çeviririz? Şimdi öncelikle bir kaldırmak istiyorum. Bunu hem web servis hem REST servis olarak kullanmak istiyorum. RESTful servis için şöyle bir şey var. CF Component'ın arkasına bir defa eee, şey REST türü ve REST ve respect özelliğini eklememiz gerekiyor. Böyle yapalım. REST türü şu demek, bu bir REST servisidir. RESP'ine de REST servis demeyelim, buna da ne diyelim? Karton REST. Hatta karton diyelim. Karton servis. Böyle olsun. Karton servis olsun. Aynı isimde olsun. Ee, Daha sonra diyor ki fonksiyonlara kullanacağımız hash tipi metot, buna benzer şeyler, şeylerden gelecek, bu REST'ten gelen değer nasıl bize şey olacak, ulaşacak, nereden gelecek? Burada argümantin içerisinde REST neredeydi bu? REST source diye dedik ki buradan bir pardon, şunu durduralım. Şöyle yukarıdan gelelim. Sonra HTTP network diyelim. Tamam. Array dönecek dedik. Bunu kon, tekrar bakalım. Ne diyor? Diyor ki application HTTP, tamam, bu ayrıyeten koyduğumuzda şu REST arc source. REST arc source bu bir şeyi bize alırken kullanacağımız bir özellik. O ette kullanacağımız. Burada başka alacağımız bir şey var mı? Bakacağımız listesine falan. Tamam. Dizi olarak geri çeviririz dedik. Hemen REST'imizi tanıtmak için dönüyoruz. Diyoruz ki dev database slash administratör sayfamıza gidiyoruz. Dedik ki REST servisleri şey çalışıyor mu bu arada? Onu kontrol etmek istedim. Şu USD'nin alemde çalışıyor mu? Bu etti. Bir get list vardı bir tane elimizde. Bu get list çalışıyor mu düzgün? Evet, şu anda eklediğimiz o şeyde giriyor. Bu şu an hala şey olarak çalışmaya devam ediyor. Burası server dedim. Burası neresi? REST ekleme ekranı. REST servislerin olduğu şey. Database ve servis sekmesi altında administrator'da REST servislere geliyor. Yeni bir tane REST servisi eklemek istedim. Bu şu demek. Aşağıdan birini seçmeyip direkt buraya bir şeylere başlarsam bu bizim için ne olacak? REST servis olacak. Depoda küp Halit Yurttaş Edons Halit Yurttaş Karton web servis klasörünü ben diyorum bir tane şey olarak kullanacağım. Burada eğer default bir web servisim yoksa default bir web servisim
değilse bu bir servis mapping yapmam gerekiyor. Diyorum ki buna da karton servis olmaz. Karton diyelim. Servis dedik. Şimdi Kartons diye bir servisimiz oldu. Bu servise nasıl ulaşacağız? Evet. Bunun için Postman kullanacağım. Postman bizim için data gönderip alan güzel bir kullanıcı arayüzü. Ve bir tane sayfa açtım. Web katalisi içerisinde ve sabit. Ondan sonra hmm, karton mu dedik, kartons mu dedik? Şu adını bakalım. Kartons demişiz. Ondan sonra karton servis get list. Evet, dedik ki karton servisin içerisinde ben get listi bulamadım. Tabi bulamaz. Karton servis şuradan okuyor. Dosyanın adı yine aynı olması önemli değil. Respeti karton servis. Şuraya respet dememiz gerekiyor. Get list. Ondan sonra şunu tekrar refreshliyoruz. Buradaki action'larından bir daha dönüp bize diyor ki evet benim şeyim tamamlandı. Sync diye. Bakın preview dedim. Tabi burada ne yaptı? Bu çok hiçbir şey yaptı. Dönmüştürürken başına 2 slash koydu. Bunu nereden yapıyorduk? Okuyucunun bunu kapatmıyoruz. Biz red servisine de koyduk. Olur. Red servisine de koymuş. Başına 2 slash koydu. Bu güvenlikten yapıyor bunu. Bunun ayarını nereden kapatıyorduk? Güzel bir soru. Kapatmaya gerek var mı? Siz başındaki bu tırnağı silerek, slash silerek de kullanabilirsiniz. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Get liste return type string dersin. String result'da serialize JSON deyip Postman'den tekrar isteyebilirsiniz. No content dedi. Result umarım bir daha deneyelim. Oldu mu? Oldu dedik. Tekrar dönüyorum Postman'a. Evet, burada da ne diyorum? Replace boş bulduğum şeyin içerisindeki slash'ı orada diyorum adına. Evet, preview dedik. Üretti. Şuraya JSON, JSON. Geldik. Niye JSON olarak kafadan döndürmedi bu? Tabii ki konusuna nerede yazıyor bu konusunu? Konsumes, evet. Produces işlemek, konsumes sunma. Pardon. Bunu alıyordu. Produce
üretir. Produces dediğimiz şu şey alıyoruz. Diyoruz ki bunu application JSON olarak geri gönder. Bunu yapmadan önce ne yapmamız gerekiyor? Her zaman gibi şöyle gelip bir ayarları algıla diyoruz. Sonra Postman'a geliyoruz ve diyoruz ki artık otomatikman biz bunu tekste auto döndürelim. Auto diyelim. Auto'ya döndürünce artık şey oldu. Header'da bize content type geliyor mu? Evet geliyor. Application JSON olarak geliyor. Peki son bir şey şunu eski haline getirirsek ne yapacağız? Array diyelim. Şuradan geldik. Osmanlı'dan tabii. Ah yine başına bu ne? Başına bundan ekledi. Demek ki burada şey yapmamak lazım. Başına bundan koyuyor. Güvenlik nedeniyle biz elle bunu kaldırıyoruz. Postman'dan tekrar işimi kontrol edelim. Şimdi arkadaşlar bu aynı şeyin peki bunun bir şey olarak izleme var. Tamam. Burada dinamik olarak eğer konsol nasıl şeye XML'e çevirirsek XML versiyonunu ve şey versiyonu ayrıyeten yazabiliyoruz. Ama o konuya girmemize gerek yok. Bakın şimdi bir web servis olarak tanıttık. Web servisi için tanıtmak için CFS'imize sadece gidip exist remote dedik. Bir return type belirledik ve fonksiyon için bunları yaptık. Despet, mespet hiçbir şey belirtmedik. Şunu da çevirmeye çalışırsak ne yapacağız? Buna da diyeceğiz ki HTTP method post rest pet et kutursuz application JSON rest arc source form. Bunlar da bir formdan okuduğumuzu söyleyeceğim. Bunların tipini alacak, buraya çevirecek. Bir tane de bunu yapalım. Get listeyi. Şunu bir duplicate tab diyelim. Evet diyelim. Bunu bir post yaptık. Body'ye de form data şeyimiz işte ne olsun? Box bunny pardon name diyeceğiz. Name box bunny TV TV channel Inter star dedim. Ondan sonra ADG Show TV Broadcast Time Broadcast Time 19.30 Evet şey yenildik mi? Şunları bir şimdi hemen bir yenileyelim. Tekrar deniyorum.
Ben bunları şey yapmam gerekiyordu. O Borrow at chest. 1930 dedik. Evet. Bakın bu şekilde Postman'den gönderdim. Bu standart bir şey oldu artık web servis. Web servise erişmek konusu. Evet. Geldi mi? Bakalım. Evet, Show TV'de Bugs Money gelmiş oldu. Bugs Money de gelmiş oldu. Web servis ile web şeyin REST servisin arasındaki fark, web servisi daha hızlı geliştirilebiliyor. Bir REST servis gibi gelip CodeVision admin panelden eklemenize gerek yok. Buradaki web servis web client'tir. Web servise bir client üretebilmek için, yani bizim şu Swap UI'nin yaptığı işlemi yapar. Yani onu bir sunucu gibi düşünmeyin, istemci gibi çalışıyor orası. Web servislerde biz genelde HTTP, post HTTP, CF kullanarak verileri gönderiyoruz. Zaten bir REST servisine bağlanıyorsanız yapmanız gereken normal HTTP, CF kullanarak data post etmek. Başka bir şey değil. Buradaki yaptığımız gibi data post ederken metoduna aldığında encodingine X işte www from URL encoded diyerek göndermemiz gerekiyor. E, Web servis zaten şey bir XML dokümanı olarak göndermemiz yeterli olur. Oradaki şeyi post olarak gönderdiğimizde ki de burada da ister bunun avantajı ne? Bir jQuery ile Ajax çağrısı yaparken, ki Ajax'ı gösterdik bir iki kez. Bu Ajax çağrısındaki şeyleri direkt CFC'ye göndererek oradan bir şey üretip nasıl söyleyeyim, oradaki verileri post ederek sisteme kaydedebilirsiniz. Yani burada arada bir şey kullanmanız artık gerek kalmıyor. İşte gidip bir query katmanına gir, orada bir query çalışsın. Yani ara bir katmana gerek kalmadan direkt canlı bir şekilde tip bir API üzerinden, bu REST API üzerinden haberleşmeniz. Yani direkt user interface'i e, REST API'ye bağlayarak çalıştırmanız mümkün. Böyle bir avantajı var. E, Bir sayfaya da şöyle kolonları okuyarak da bir listeyi doldurabilirsiniz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Bu konuyla ilgili videomuz zaten kayıt altında. Aynı zamanda yarın son ders işledikten sonra ben dosyalarda şey atacağım. Kitaba atacağım. Oradan da size linki verip sizin de kontrol etmenizi sağlayacağım. Sorusu olan var mıdır? Sanırım yok. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek ümidiyle yarın. Güle güle.